Arkadaşlar selamlar tekrardan. Bugün Apache Kafka'nın Spring Boot'la entegrasyonuna bakacağız aslında. Zero to Hero gireceğiz. Temel amacımız message queue'nun detaylarını implement etmek, öğrenmek değil, implement etmek. Teoride buradaki bütün arkadaşlarımın bildiğini, neye yaradığını, ne sebeplerle kullanıldığını, niye bir standart ek response mantığı değil de bir queue'ya atayım, queue'dan pas edeyim kısımlarına hakim olduğunu e, yani bildiğini düşünüyorum şu anda. Şimdi bir proje oluşturup üstünden başlayalım. Hızlıca boş bir Spring Boot projesi oluşturacağım önce. Öncelikle arkadaşlar şey oluşturalım. Bir producer'ımız olacak, bir de consumer'ımız olacak. Biz önce şeyden geçelim. Producer oluşturmadan işlere başlayalım. Sonra diğer tarafa doğru geçelim. Kafka Producer servis diyorum. Artifact'lere Kafka Producer servis diyelim. Package'e diyelim. Name'e Kafka Producer servis diyelim. Şimdi şunu bir toparlayalım arkadaşlar. Değişimlerini farklı tool'lar kullananlar olabilir. IntelliJ kullananlara ekleyip biraz şey gelebilir. Simple gelebilir ama birçok özelliği çok clear bulunuyor diye ben tercih ediyorum açıkçası. Şimdi şey yapalım. Bir Maven repository'e gidip oradan şeyleri alalım. Spring Boot artifactlerini alalım. Bir parent alıyorum arkadaşlar. Genelde ben 3-4 bir sürümünde takılıyorum. Bir de bunun web dependency'sini alacağım. Bir de web dependency'sini aldım, koydum. Sonrasında genel konfigürasyonları yapalım. Bir application properties dosyası oluşturuyorum. Spring application name veriyorum. Bu kısımlar basic Spring Boot adımları, herhangi bir şey yok. Kafka ile bir alakası yok şu anda. Konfigürasyonları önden bir yapmamız gerekiyor ki stabil ilerleyebilelim. Bir de package yapısını hızlıca oluşturayım. Kafka servis app diyelim burada. Producer. Ne diyelim adına, Kafka Producer app diyelim direkt. Anotasyonlar verelim arkadaşlar. Şimdi devam yapıp class temel konfigleri yaptık. Bir de package komponent scanimizi verelim ki başımıza iş almayalım. Sonra ne olur ne olmaz. Genelde bu detaylar sonra baş ağrıtıyor çok. Genelde komandetleri bacağı altına topladığım için şu şekilde bir temel producer'ımızı oluşturmuş olalım. Bir de controller'ımızı oluşturalım. Bu da Kafka Producer controller olsun arkadaşlar. Bunu da basit API'lar olarak dışarı açacak. Queue'ya data beslememizi sağlayacak. Endpoint'leri içerecek. Bir controller class aslında. Çok bir şey yok. İçine basic bir şey açalım. Nasıl bir şey döndürelim? Direkt düz string dönsün mesela. Send message yapsın. İşte OK falan dönsün. Try catch'lerini koyalım. Çok Spring Boot'un detaylarına şeye girmeye gerek yok. Amacımız çünkü Kafka'yı implement etmek. Return not OK diyelim şurada. Bir sıkıntı olursa da nokta print stack trace'de detayını bassın. Şurada da return OK desin mesela. Buna erişim olarak da post mapping'de URL'inde
send message diyelim. Body olarak da request body'de direkt string message alsın arkadaşlar. Burada niye string message alsın diyorum. Siz burada gelip DTO da tanımlayabilirsiniz. Ama queue'yu ne kadar generic tutarsak arkadaşlar o kadar iyi. Yani siz mesela bir queue'ya bir data beslemek istiyorsunuz. Onu belli bir şekle şemale soktunuz. Bir user DTO yaptınız, car DTO yaptınız, bir şey DTO yaptınız. Bu sefer onun içine yeni bir field eklenmesi gerektiğinde, bir şey eklenmesi gerektiğinde veya var olan field'lar artık gelmesin. Biz editledik yapıyı dendiğinde sürekli canlı geçiş planlayacaksınız. Sürekli edit gerekecek. Onun yerine genelde message tarzı şeyleri stream olduğu için bir string yapıp string'den artık içeride ne tür DTO'lar varsa usage'a göre oraya pas etmek. Yani bir JSON serialize yapıp oradan pas etmek daha mantıklı oluyor. Temel amaç bu. Başka bir şey yok yani tercih etmemde. Yoksa gelip burada DTO da yapabilirsiniz. Ama onların kullanımına göre tabii değişecek şeyler var, kısımlar var. Şimdilik bu kısım okey. Bunun bir şeyini yapalım. Ayağa kalkıyor mu? Testini yapalım. Sonrasında direkt Kafka detail konuşmaya başlayacağız. Tamam 80-81'de kalktı. Buna bir postman şeyini oluşturalım. Benim daha önce testlerimin şeyleri de duruyor şurada. Şunu delete yapayım. Şunu post yapalım. İşte tipi localhost 80-81'e verdik. Yine send message yaptık. Body'de bir raw datada mesela Ahmet dediğimde okey alıyoruz. Tamam. Şeyimizi Spring endpoint'imizi oluşturduk hızlıca. Hatta bunu şöyle biraz detaylandıralım ki gerçekten işe yarar senaryolar implement etmiş olalım. Daha mantıklı ilerlesin yoksa Q'ya ne attığımız verdiğimiz yine devam edici diyelim. Tamam. REST'lerimiz stabil çalışıyor şu an. Daha doğrusu REST endpoint'imiz stabil çalışıyor arkadaşlar.